Evet, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. İsmi bile biraz ağır değil mi? Felsefesi de ilk bakışta öyle gelebilir, biliyorum. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bu aslında insanlık tarihinin en destansı hikayelerinden biri. Gelin şimdi hep birlikte bu karmaşık ama gerçekten de müthiş ödüllendirici konuya bir dalalım ve bilincin çağlar boyunca çıktığı o büyük yolculuğu keşfedelim. Bakın, bu alıntı aslında Hegel'in bütün felsefesini özetliyor desek yeridir. Ne diyor? Tin'in çeşitli şekilleri, Tin'in saf bilgi haline geldiği yolu üzerindeki istasyonlardır. Yani Hegel için tarih öyle rastgele olayların ard ara gelmesi değil, hayır. Tarih bilinçli bir amacı olan sürekli ilerleyen bir yolculuk. Ve her bir tarihsel dönem işte bu yolculuktaki birer durak, birer istasyon. İnsanlığın kolektif bilinci bu istasyonlarda dura kalka kendini tanımaya çalışıyor. Madem epik bir hikaye dedik, o zaman bir de kahramanımız olmalı değil mi? İşte o kahraman Tin. Almanca orijinaliyle Geist. Peki kim bu Tin? Aslında hepimiziz, yani insanlığın kolektif bilinci. Ortak aklımız, kültürümüz, kurduğumuz devletler, kurumlar hepsi bu kahramanın bir parçası. Ve bu kahramanın yolculuğu basit bir birlik ve uyum halinden başlıyor, sonra çelişkilerle, yabancılaşmalarla dolu fırtınalı bir yoldan geçiyor ve en sonunda nihai bir öz farkındalığa ulaşıyor. Şimdi en başta bir şeyi netleştirelim. Tin deyince aklınıza hemen böyle bir hayalet, doğaüstü bir varlık falan gelmesin. Hegel'in kastettiği şey bu değil. Tin aslında hepimizin içinde yaşadığı ve hep birlikte şekillendirdiğimiz o devasa kültürel ve entelektüel dünyanın ta kendisi. Yani sanatımız, dinimiz, devletlerimiz, bilimimiz, düşünün bunların hepsi aslında Tin'in tarih sahnesindeki farklı yüzleri, farklı görünümleri. Peki bu yolculuk nasıl oluyor da ilerliyor? Tin'i ileriye iten o motor ne? İşte tam burada Hegel'in o meşhur kavramı devreye giriyor. Diyalektik, tarihin motoru. Ve bunu anlamanın en güzel yolu Hegel'in kendi verdiği şu örnek. Tomurcuk, çiçek ve meyve. Düşünün, her fikir, her durum bir tez, yani bir tomurcuk gibi. Ama bu tomurcuk kendi karşıtını, yani antitezini, çiçeği de içinde barındırıyor. Bu ikisi çatışıyor ve bu çatışmadan yepyeni, daha gelişmiş bir şey doğuyor. Sentez, yani meyve. Meyve hem tomurcuğu hem de çiçeği aşar ama ikisinden de izler taşır. İşte tarih de aynen böyle ilerliyor. Ve yolculuk başlıyor. Tin'in ilk adımı ne mi? Kendini güvende hissettiği o sıcak yuvadan, o konfor alanından ayrılması. Çatışmalarla ve yabancılaşmayla dolu yepyeni bir dünyaya adım atması. Bu, Tin'in kendi yarattığı dünyaya karşı kendini bir yabancı gibi hissetmeye başladığı, evet oldukça acı verici ama bir o kadar da zorunlu bir evre. İşte Tin'in o sıradan dünyası tam da burası. Başlangıç noktası. Hegel buna törel dünya diyor. Burada birey, toplumun sanki doğal bir uzvu gibi, gelenekler, yasalar falan hiç sorgulanmıyor. Neden? Çünkü bunlar dışarıdan gelen bir baskı gibi değil, sanki bireyin kendi doğasının bir parçasıymış gibi hissediliyor. Herkes yerini biliyor, tam bir uyum, bir huzur hali var. Ama tahmin edersiniz ki bu masumiyet dönemi pek de uzun sürmeyecek. Ve işte o diyalektik motoru çalışmaya başlıyor. Bireysel bilinç uyanıyor. O güne kadar sorgusuz sualsiz kabul edilen toplumsal kurallar bir anda sanki dışarıdan dayatılan yabancı, anlamsız şeyler gibi gelmeye başlıyor. İşte o an Tin kendi yarattığı dünyaya yabancılaşıyor. Bir zamanlar yuva olan o dünya şimdi bir hapishaneye dönüşüyor. İşte bakın, Tin'in yaşadığı o içsel bölünme tam olarak bu. Bir yanda bireyin iç dünyası var, kendi kişisel arzuları, vicdanı. Hegel'in o güzel tabiriyle kalbin yasası. Karşı tarafta ne var? Toplumun acımasız gerçekleri, dünyanın gidişatı, o evrensel düzen. Tin'in yolculuğunun bu aşaması işte bu iki kutup arasındaki o bitmek bilmeyen o yıpratıcı gerilimden ibaret. Hegel bu durumu anlatırken hiç lafını esirgemiyor. Bakın ne diyor? Kamusal düzen olarak görünen şey, herkesin herkese karşı yürüttüğü bu savaş halidir. Yani o dışarıdan gördüğümüz toplumsal düzen var ya, aslında herkesin kendi bireyselliğini kabul ettirmeye çalıştığı ve sürekli başkalarının direnişiyle karşılaştığı bir savaş alanı gibi. İşte bu, Tin'in bir sonraki seviyeye geçmeden önce dibine kadar yaşaması gereken oldukça sancılı bir yabancılaşma dönemi. Bu kadar savaştan, bu kadar çatışmadan yorulan Tin ne yapıyor? Tabii ki kendine bir sığınak arıyor. Ve işte bu arayışla birlikte yolculuğun bir sonraki büyük perdesi açılıyor. Bu perdede Tin önce inancın limanına sığınacak, sonra da aklın meydan okumasıyla yüzleşecek. Onun için gerçekten de büyük bir sınav olacak. Dünyanın o kaosu, o bireysel savaşlar, Tin artık bunalmış durumda. Ve çareyi nerede arıyor biliyor musunuz? Soyut bir dünyada. Mutlak bir varlığın hüküm sürdüğü, adına inanç krallığı dediği bir yerde. Düşünsenize,
gerçek dünyadaki acıların, çelişkilerin olmadığı mükemmel bir öte dünya. Tin, işte bir süreliğine bu manevi sığınağa çekilip biraz nefes alıyor, huzur buluyor. Ama ne demiştik? Diyalektik motoru asla durmaz. İnancın o huzurlu krallığının karşısına yepyeni ve çok daha kudretli bir güç çıkıyor. Akıl. Ya da Hegel'in kendi deyişiyle saf kavrayış. Bakın süreç nasıl işliyor. 1. Tin kendine sığınak olarak inancı yarattı. 2. Aydınlanma çağı geldi ve o eleştirel aklını doğrudan inanca çevirdi. 3. Akıl ile inanç arasında devasa bir çatışma patlak verdi. Ve 4. Bu çatışmanın sonunda eski dünya devrildi, ne kralın ne de kilisenin otoritesi kaldı. Yani tam bir devrim. Ve şimdi yolculuğun zirvesine, en heyecanlı anına geldik. Tin bütün o çatışmaları, o yabancılaşmaları yaşadıktan sonra nihayet kendini aşıyor ve yepyeni, çok daha yüksek bir öz farkındalık seviyesine ulaşıyor. Bu Tin'in adeta eve dönüş anı. Ama küçük bir farkla. Döndüğü ev artık o bıraktığı eski, masum ev değil. Aydınlanmanın zaferi güzel ama Tin'i yepyeni bir krizle de baş başa bırakıyor. Düşünün, bütün eski otoriteler yıkılmış, kral gitmiş, kilise gitmiş. Peki şimdi doğruyu yanlışı kim söyleyecek? Ahlakın temeli ne olacak? İşte Tin tam bu noktada anlıyor ki cevapları artık dışarıda arayamaz. Mecburen ama mecburen bakışlarını kendi içine çevirmek zorunda. Ve işte o evrak anı, o muhteşem çözüm. Tin şunu fark ediyor. Aradığı o evrensel ahlak yasası ne tanrıdan ne de kraldan gelen bir emir. O yasa zaten her akıl sahibi bireyin kendi içinin derinliklerinde var. Kendi aklında. Gerçek özgürlükte tam olarak buymuş meğer. Öyle kafana göre keyfi davranmak değil. Kendi aklının bulduğu evrensel ahlak yasasına yine kendi özgür iradenle uymak. Yani işin özü şu. Bu son aşamada yolculuğun en başındaki o büyük kavga, o içsel çatışma bitiyor. Bireyin iç dünyasıyla dış dünyanın düzeni sonunda birleşiyor, barışıyor. Neden? Çünkü Tin artık şunu anlıyor. O dışarıdaki evrensel düzen aslında kendi akılcı doğasının bir yansımasından başka bir şey değilmiş. İç ve dış barışıyor ve Tin nihayet ama bu sefer gerçekten dünyada yeniden evinde hissediyor. Hegel'in şu sözü bu yolculuğun zaferini ilan ediyor aslında. Onun hakikati bu bilginin kendisidir. Yani Tin artık ne olduğunu, neden olduğunu biliyor. Ve bu bilgi onun en yüksek hakikati haline geliyor. Başlangıçtaki o bölünmüşlük, o yabancılık hissi gitmiş, yerini tam, eksiksiz bir öz farkındalığa bırakmış. Peki tamam, bütün bu karmaşık felsefi yolculuğu anlattık. Ama bunun bizim için anlamı ne? Hegel'in bu destansı hikayesi, bugünün dünyası hakkında, bizim kendi hayatlarımız hakkında ne söylüyor? Hadi gelin şimdi biraz da buradan çıkaracağımız derslere bakalım. İşte Hegel'in bize bıraktığı büyük miras aslında bu 4 maddede özetlenebilir. Birincisi, tarih rastgele bir kaos yığını değil, bilincin mantıksal bir yolculuğu. İkincisi, gerçek ilerleme krizlerden, çatışmalardan ve bölünmeleri aşmaktan doğuyor. Yani acı olmadan kazanç yok. Üçüncüsü, gerçek özgürlük kuralsızlık demek değil, evrensel yasaları kendi yasamız olarak benimsemek demek ve belki de en önemlisi dördüncüsü, İçinde yaşadığımız bu çalkantılı zamanlar var ya, belki de bu da sadece bir doğum sancısıdır. Yeni ve daha yüksek bir bilinç seviyesine geçişin sancısı. Ve bitirirken aklımızda zihin açıcı bir soru bırakalım. Eğer tarih gerçekten de Tin'in kendini bulma yolculuğuysa, o zaman biz insanlık olarak bugün bu yolculuğun neresindeyiz? Hangi istasyondayız? Şu an hangi büyük çatışmaları yaşıyoruz? Nelere yabancılaştık? Ve acaba hangi yeni senteze, hangi yeni meyveye doğru ilerliyoruz? İşte bu sanırım hepimizin üzerine düşünmesi gereken bir soru.